İnanmıyorum Veysel. İnanmıyorum. Nasıl yaptın bu vicdansızlığı? Tülay'ım, ben bunu sana milyon kere söyledim. Bak, bu Necdet'in adamlarından kurtulup kendimize yeni bir hayat kurmak için yaptım ne yaptımsa. Sus sus Veysel. Tülay'ım müleyim deme. Utanmadın mı? Bu iğrençliği yaparken bir an olsun yüzün kızarmadı mı hiç ha? Mecbur kaldım Tülay'ım. Necdet'e yaptığım onca şeyden sonra adamlar kapıya niye dayanmıyor sence? Çünkü ben onun adamlarını, köpeklerini besliyorum, para veriyorum ben onlara. Onun için birkaç aydır biz burada rahat ediyoruz. Pisliklerini temizlemek için pisliklere bulaşıyorsun yani ha? Tülay'ım, vallahi billahi söyleyecektim ya. Kes sesini artık Veysel. Sana inanmıyorum. Bu son dedin, yalan dolan yok dedin. Kirli işlere bulaşmayacağım dedin. Ben sana inanmıştım Veysel. İnanmıştım sana. Veysel düzeliyor dedim. Tülay'ım, bak şimdi kızgınsın, tamam mı? Aslında haksız da sayılmazsın ama ne olur anla beni. Ben Melek'e kuruşuna kadar ödeyeceğim onlara. Hadi buradan gidelim, her şey yeniden başlayalım ha? Dokunma bana. O haram parayla hiçbir yere gitmem. Hele senle hiçbir yere gitmem Veysel. Tülay. Şu kadarcık da olsa vicdanın var sanmıştım. Kalbin var sanmıştım. Ama yanılmışım Veysel. Senin yüreğin taşlaşmış. Üçkağıtçılıktan başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Sana olan sevgimden şimdiye kadar yaptıklarının hepsini sineye çektim. Ama artık bitti. Nasıl bitti Tülay? Duydun işte Veysel. Bitti diyorum. Daha fazla uzatma. Tülay! Yediremiyorum ya. Kendime yediremiyorum abla. Ya benim babam dediğim adam nasıl böyle bir şey yapar ki? Ha? O kadar utanıyorum ki. Yüzüne bakacak halim bile yok abla. Murat, sen utanacak bir şey yapmadın ki. Hiçbir şey yapmadın sen. Ya tamam Murat, kendine yüklenme artık. Evet, ya benim yokluğumda dükkana siz sahip çıktınız. Siz ayakta tuttunuz hatta. Ya sen nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun Melek abla? Ben burada kendimi zor tutuyorum gidip o adamın boğazına yapışmamak için. Sen nasıl böyle bir şey Melek abla yaparsın diye hesap sormamak için. Murat sakın, sakin ol. Sakın. Tamam abla. Şimdi ne yapacağız peki? Dediğim gibi, ya hep birlikte el ele vereceğiz. Hep birlikte başaracağız. Murat, bak ben aylardır kendimde değildim. Eğer insanın sağlığı yerindeyse aşamayacağı hiçbir engel yok ki. Ben o haldeyken kızımı arayacak halim bile yoktu benim. Ama bak şimdi artık gücüm var. Ayaklarımın üstündeyim değil mi? Rızkı veren Allah Murat. Melek ablam. Kusura bakma. İşler çok karışıktı. Seni de çok ihmal ettim. Yani bir geçmiş olsun bile diyemedim. Aramıza tekrardan hoş geldin. İnşallah Allah bir daha böyle bir şey yaşatmaz bize. İnşallah Muratcığım. Çok sağ ol.
Böyle ayakta mı duracağız? Hadi bize gidelim, hem kafamız toplarız biraz. Tülay, Tülay yapma bak ne olur Tülay. Artık çok geç. Tülay ama sen gidersen ben yaşayamam ki. Söz veriyorum bak her şeyi düzelteceğim. Yeter ki sen gitme. Veysel bırak kolumu. Tülay. Allah benim belamı versin ya. Allah belamı versin benim ya. Veysel bitti diyorum, anlamıyor musun? Bitti. Benim senin gibi üçkağıtçı bir adamla işim olmaz. Tülay. Buraya kadarmış. Tülay'la Veysel yok artık. Tülay gitme ne olur. Tülay. Anne, ağrı kesiciler birazdan etkisini gösterir. Geçecek ağrınsızım, merak etme. Anne. Biz geldik. Hoş geldiniz. Anneciğim, iyi misin? Hoş geldin evine. Aliye anne, geçmiş olsun. Şimdi hastane ortamından çıktın ya. Daha iyi hissedersin kendini. Ali Sultan evinden başka bir yerde yapamaz. Böyle yaşamayayım daha iyi. Bir yanım başkasının sanki. Diğer yanımda ağrılı, içimde kıvranıyor. Olur mu canım öyle şey? Söylemeyin böyle şeyler. Düzelecek her şey. Ben bir su vereyim size. Hastanedeyken daha mıydı abi? Çok kötü görünüyor baksana. Bilmiyorum ki Selim. Bu durumu kendine yediremiyor tabii. Hiçbir şey kendi yapamıyor baksana. Ne yapacağız peki? Önce bir bakıcı bulacağız. Biz ne yapsak olmaz. Sırf onunla alakadar olacak. İşinde iyi bir bakıcı bulmamız lazım. Haklısın. Abanın kıymeti yağmurda bilinir derdi babam. Yaşasaydı eminim şu an sana da söylerdi bunu. İçeride soluduğun havayla buradaki apayrı değil mi? Tadı, kokusu bile farklı gelir şimdi sana. Evet. Orada biraz daha kalsam nefessizlikten ölebilirdim. Beni tam zamanda kurtardın baba. Sağ ol. Neyse düşünme şimdi bunları. Geçmişi içeride, parmaklıklar ardında bırak. Özgürlüğün tadını çıkarmaya bak sen. Öyle değil mi Erkut? Evi özledim. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Hadi öyleyse.
musun? Gonca abla bugün bana ne dedi? Buradan yakında çıkacakmışım. Kurtulmam için elinden geleni yapacakmış. Söz verdi bana. Efendim? Ağlama ağlama. Buradan çıkınca senin de yanıma alacağım tabii ki. Seni hiç burada bırakır mıyım ben? Hem Gonca abla beni buradan kurtarmazsa biz de kaçarız. Hala aklım almıyor ya. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Nasıl yapar? Murat, bir sakin ol. Ah be Melek abla ya. Ya sen ne kadar iyi bir insansın be. Ama benim o babam denecek adam var ya. Bu iş böyle olmaz. Birazdan gideceğim, yaptığı her şeyin hesabını tek tek soracağım ona. Ya Murat dur bir Allah aşkına sakinleş. Ya nasıl sakinleşeyim Feride? İnsan hiç yemek yediği kaba tükürür mü ha? Hele ki Melek abla bu haldeyken, bunca sıkıntısı varken yapılır mı böyle bir şey? Murat bak çok sinirlisin. Önce bir sakinleş. Elbet bir çaresine bakarız değil mi? Ama Melek abla. Murat bak ne olursa olsun o senin baban. Veysel işte. Hepimiz tanıyoruz değil mi? Ah be Melek ablam ya. Ah be Melek ablam ya. Murat lütfen. Bak eğer benden haber oraya gidecek olursan sana hakkımı helal etmem. Tülay abla arıyor. Açsana. Efendim Tülay abla. Neredesiniz Feride? Abla ne oldu sana, sen ağlıyor musun? Veysel'le çok kötü kavga ettik. Bugün olanlar yüzünden değil mi? Evet. Ben Veysel'in yaptıklarını hazmedemiyorum. Böyle bir kötülüğü yapmış falan birinin yanında daha fazla kalamazdım. Evi terk ettim Feride. Abla tamam sakin ol, ağlama lütfen. Bak biz evdeyiz, sen neredesin söyle, ben hemen gelip alayım seni. Yok ben gelirim. Sen çıkma evden. Tamam o zaman bekliyoruz. Ne olmuş? Veysel amcayla çok kötü kavga etmişler. Neden? Dükkan meselesi yüzünden mi yoksa? Evet. Ben artık onunla yaşayamam. Bunu hazmedemem dedi. Evi terk etmiş. Hadi bir kaşık daha yiyin. Seher sizin için yapmış muhallebiyi. Tamam, daha ısrar etmeyeceğim. Ağzınızı da silelim şöyle. Sağ ol kızım. Sana da mahcubum. Olur mu hiç öyle şey? Ben şunları bırakayım, yine gelirim. Hastanedeyken hemşireler, doktorlar saatine ne gerekiyorsa yapıyorlardı. Ama evde Doğru söylüyorsun abi. Senin işin gücün başından aşkın zaten. Biz çiftlikte değiliz. bir süre bakması için Seher'e söyledim. Bir yandan da çiftliğin işleri var. Hangi birine yetişsin? O zaman bir an önce bakıcı için ilan verelim. Selim. Bakıcıya gerek yok. Ama böyle olmaz ki Zeynep. Birini bulmamız lazım. Biz bakarız. Biz mi? Evet, yani en doğrusu bu.
Hoş geldin. Ben de nerede kaldı diyordum. Hoş bulduk diyeceğim ama seni burada gördükçe hiç hoş bulmuyorum. Sen niye hala buradasın? Bu evin hanımı olduğum için olabilir mi acaba? Geçici hanımı demek istedin herhalde. Bence tam zamanında çıkmışım. Hizmetçilik günlerini mumla araman çok yakın. İçeriden yeni çıkmana rağmen hala akıllanmamışsın anlaşılan. Bak şunu idrak etsen iyi olur. Ben Necdet'in karısıyım. Ve sonsuza dek öyle kalacağım. Sense benim kocam sayesinde hapisten kurtulmuş bir zavallının tekisin sadece. Bunu sakın unutma, tamam mı? Kim zavallı? Kim değil çok yakında göreceğiz. Daha yeni başlıyoruz Gonca. Herkes benim kim olduğumu tekrar hatırlayacak. Bıraktığı yerden şeytanlık peşinde koşmaya başlayacak. Of Allah'ım. Elif'i de görürse yaşatmaz çocuğu. Bir şeyler yapmam lazım. Salak şey. Ben yok iyice kendi bir şey zannetmeye başlamış. Ama bekle sen. Bekle. Sıra sana da gelecek. Benim önce Elif'in nerede olduğunu bulmam lazım. Düşün Arzu. Düşün. İlla ki yardım edecek birileri olması lazım. Çorba da tam kıvamında oldu. Ablam da ne severdi bu çorbayı. Ah be Seher. Kaldım böyle buralarda bir başına. Bir ablam vardı. Artık o da yok. Şimdi ne gidecek yerim ne de sığınacak kapım var. Ne yapacağım ben ya? Arzu. Alo. Arzu Hanım. Ne oldu? Bir tedirgin oldun. Korktun mu? Yok. Hayır da. Siz hapiste değil miydiniz? Benim gibi birinin suç işlemeyeceği belliydi zaten. Er ya da geç gerçek ortaya çıkacaktı. Ben de çıktım. Seher, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Duyuyorum Arzu Hanım. İyi. Sorularıma cevap ver o zaman. Elif nerede biliyor musun? Çiftlikte falan hiçbir şey konuşulurken duydun mu? Yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Bak en son bir ay önce karakolda demiştin. Sonra ne oldu? Daha önce de söylediğim gibi Arzu Hanım. Bir bilgim yok. İyi. Bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Ararım. Allah'ın belası pis katil. Ablamın eniştemin canına kıydın. Şimdi bir de utanmadan beni arıyor. Elif kadar başına taş düşsün. Ya Nurten'in ablam olduğunu öğrenirse... benim de gözümün yaşına bakmaz vallahi. Bu kadından her türlü kötülük beklenir. Allah'ın belası. Ben Veysel'in bir gün düzeleceğine inanmıştım. Ne kadar da aptalmışım. Lütfen ağlama artık. Bak helak ettin kendini. Ben ağlamayayım da kim ağlasın Melek? Onun yüzünden ben utanıyorum. Resmen seni dolandırdı, kandırdı. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Senin utanacak bir şeyin yok ki. Bak üzme artık kendini Tülay. Olan olmuş. Baksana, kendini bıraktın, beni teselli etmeye çalışıyorsun. Asla
asla affetmeyeceğim Veysel'i. Asla. Elif. Gonca abla, Hadi tatlım gidiyoruz. nereye? Ya söz verdiğim gibi işte seni evine götüreceğim. Hadi. Ne oldu? Bebeğimi unuttum. Bırak şimdi bebeği yürü hadi. Ne olur alalım Gonca abla, ne olur. Ya Elif ne yapıyorsun? Bak yakalanacağız şimdi. Of, nerede, bulamıyorum bebeğimi. Ya Elif dedim. Of, nerede? Hah, işte burada. Hadi tatlım gidiyoruz. Hayırdır Gonca? Nereye? Sana bir soru sordum. Ben... Yoksa tahmin ettiğim şey mi yapıyordun? Hayır. Hayır. Öyleyse burada ne işin var? Elif iyi mi diye ona bakmaya... Tamam. Madem bu kadar onu merak ediyorsun. Madem onun iyiliğinden bu kadar endişe ediyorsun. Sen de onun yanında kal. Necdet! Ya Necdet ne yapıyorsun? Açsana şu kapıyı. Necdet bak ben senin karının, bana bunu yapamazsın. Karıma bile güvenemeyecek miyim ben bu evde? Baba, Efendim Arzu, biraz konuşabilir miyiz? hangi konuda? Son dönemde gündemimiz hakkında. Neymiş o? Ne olacak baba? Elif tabii ki. Kızın nerede, ona dair bir bilgin var mı? Yok Arzu, yok. Hem sen Elif'le ilgileneceğine özgürlüğün tadını çıkarsana. Demek ikinizin de gözü bu kızda. Demek başka bir yol bulacağız. Abi Allah aşkına git. Necdet Bey seni görürse işimden olurum. Görürse görsün ulen. Sanki tanımıyor mu Necdet beni? Tanıyor tabii. Hem de çok iyi tanıyor. Senin ciğerini biliyor. Ben de o yüzden diyorum. Kes lan yaygarayı. Attırma benim tepemin tasını ha. Sus, lütfen yavaş konuş. Nazan, sana o parayı bul getir dedim. Daha kaç kere söyleyeceğim ha? Abi ben o parayı nereden bulacağım sana? Bana ne? Git patronundan iste. Sanki Necdet Bey'i tanımıyormuş gibi. O parayı çıkartıp verir mi bana hiç? Ya burası benim ekmek kapım. Az çok çocuklarımın nafakası buradan çıkıyor. Yani işimden olursam çocuklarım, ben de perişan oluruz. Bunu mu istiyorsun? Onu bunu bilmem. O para buraya gelecek. İşte o kadar. İhtiyacım var diyorum sana. Anlasana. Demek Nazan'dan para istiyorsun Cemal Efendi. Öyle Necdet Bey. Ne kadar? 10.000 lira.
10.000. Bütün bu tantan 10.000 lira için miydi? Ben sana bu paranın çok daha fazlasını vereceğim. Ama karşılığında benim için bir şey yapmanı istiyorum. Nasıl yani? Evinde bir süre küçük bir misafir ağırlayacaksın. Misafir derken pek bir şey anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Birazdan evine gideceksin. Giderken de yanında küçük bir kız götüreceksin. Kız mı? Aynen öyle. Ve o kıza da gözün gibi bakacaksın. Gözüm gibi. Bu kız kim ki? Daha fazlasını istiyorsan soru sormadan dediğimi yapacaksın. Yanlış anlamayın ama soru sormak babında değil hani. Ha, bir de sakın karşıma bir daha böyle çıkma. Aksi takdirde anlaşmamız biter. Şimdi gel benimle. Ahmet, Buyurun Necdet Bey. çocuğu depodan al ve Cemal'e teslim et. Ne duruyorsun? Peki Gonca Hanım ne olacak? Ahmet, kızı oradan al ve Cemal'e teslim et dedim. Hemen. Emredersiniz. Bana bak, sen de kızı alır almaz kimseye görünmeden hemen eve git. Dışarı çıkmasına da sakın izin verme. Siz hiç merak etmeyin Necdet Bey. Emanetinize gözüm gibi bakarım. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Aksi takdirde sadece parandan değil, Baba, hayırdır? Keyfin pek yerinde gibi. ne vardı Arzu? Hiç. Sadece mutluluğunun sebebini öğrenmek istedim. İlla bir sebebi mi olması gerekiyor kızım? Güzel bir haber falan mı aldın? Sesler duydum. Biri mi geldi yoksa? Arzu. Sen karakolda vakit geçirmekten sorgulama nasıl yapılır iyice öğrenmişsin artık. Acaba diyorum seni bir polis okuluna falan mı versek? Ne diyorsun sen Gonca Hanım mı? Evet, aynen öyle vallahi. Aa, şaştım kaldım vallahi. Adam karısını depoyu kapattı. Kilidi vurdu üstüne gitti. Neden bahsediyorsunuz siz? Arzu Hanım, Bir şey mi istemiştiniz? Lafı evirip çevirmeyin. Neden bahsediyorsunuz diyorum. Kim kimi nereye kapatmış? Şey, Bak Nazan, tepemin tasını attırma. Ne oluyorsa söyle. Necdet Bey. Evet. Necdet Bey Gonca Hanım'ı depoya kapatmış. Ne? evet doğru Arzu Hanım. Neden böyle bir şey yapmış peki? Vallahi orasını ben de bilmiyorum Arzu Hanım. Ne zaman geldi hiç görmedik de. Ne bileyim ben Nazan, ne bileyim. Kabak bizim başımıza patlamasa bari.
Arzu Hanım giremezsiniz. Ne diyorsun sen ya? Çekilsene önümden. İçeri giremezsiniz Arzu Hanım. Bak ben seni mahvederim ha. Çekil önümden. Affedersiniz ama buna izin veremem. Necdet Bey'in kesin emri var. Tamam. Bak sen şimdi babam kızacak diye korkuyorsun ama haberi olmazsa kızmaz değil mi? Arzu Hanım bakın beni zor durumda bırakıyorsunuz. Bak burada bir sen varsın bir de ben varım. Eğer ikimiz de bir şey söylemezsek babamın hiçbir şeyden haberi olmaz. Tamam mı? Hayırdır? Ne yapıyorsun burada? Yoksa o yaşadığın sefil hayatımı özledin? Tabii. Bunca zenginlik, şaşa fazla gelmiş olabilir sana. Kapa çeneni. Ne yaptın da babam seni buraya tıktı ha? Çekil önümden. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Bıraksana beni. Benim o dört duvar arasından kurtulmam. Babamın seni bu fare deliğine tıkması çok güzel hediye oldu bana. Adama ne yaptıysan artık gözü dönmüş. Sen buradayken babam dışarıda çok keyifli biliyor musun? Ne? Keyifli mi? Sen burada bir zavallı gibi yaşarken o dışarıda halinden çok memnun. Yem veriyorlar mı bari burada sana? Hı? Yoksa buradaki çayla çöple mi besleniyorsun? Sen kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi Arzu? Ama bu mutluluğun hiç uzun sürmeyecek. Az önce burada kim vardı biliyor musun? Sence az önce burada kim vardı? Kim? Elif. Siz kimsiniz? Nereye gidiyoruz? Benim eve gidiyoruz. Bir müddet misafirimiz olacaksın. Kız sen sıkılırım diye mi korkuyorsun bakayım? Korkma, korkma. Benim 2 tane kızım var. Biri senden az küçük. Adı İnci. Canın hiç sıkılmaz. Onunla arkadaş olursunuz. Oyun oynarsınız. Evde bir kızım daha var. İkisi de sözümden çıkmazlar. Ben yetiştirdim tabii. Görünce sen de seveceksin. Şey yapma, rahat ol yani. Ay, nerede bu ruj ya? Ne güzelsin kızım be. Şöyle mahalleye bir çık da millet güzel görsün. Ben sana kaç defa şu kapıyı çalmadan içeri girme diye söyleyeceğim ya. Biraz dizilerden, filmlerden öğren ya. Asil ol, asil. Asil ne demek ki? Of, çekil ya. Nereye gidiyorsun yine? Arkadaşınla mı buluşacaksın? Evet, arkadaşımla buluşacağım küçük hanım. Bana bak. Eğer babam sorarsa tuhafiyeye düğme almaya gittim diye söylersin, tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam, ne diyeceğimi biliyorum. Ama çikolatamı almayı unutma, tamam mı? Ay, pis çıkarcı ya. İyi tamam, alırım. Çek. Şş, dokunma onlara ya. Daha dokunmadım ki. Ya İnci çık şuradan, çık hadi. Çık odandan. Uf. Baba, duyduklarım doğru mu? Arzu, sen bir ayda bütün görgü kurallarını unuttun herhalde. Ne öyle ahıra girer gibi? Çok özlediysen hapishane hayatına geri dön. Baba,
Duyduklarım doğru mu diyorum. O besleme bu evde miydi? Sen neden bahsediyorsun anlamıyorum. Elif'ten bahsediyorum baba. Elif'ten. O kız bu evde miydi? Seni ilgilendirmez. Bal gibi de ilgilendirir. O kız benim hayatımı mahvetti. Evimi, ailemi, her şeyimi elinden aldı. Ve sen o kızı benden saklıyorsun öyle mi? Arzu, haddini aşma. Kızınım ben senin ya. Kızın. Kızım olman işlerime karışabileceğin anlamına gelmiyor Arzu. O çocuk yüzünden benim hayatım mahvoldu. Sen de onu benden sakladın. Niye baba? Niye? Arzu, çık git buradan. Tepemin tasını daha fazla attırma benim. Allah kahretsin. O kız yaşayacak. Yaşayacak ki Kenan hasret çekecek. Emiroğullarının sonunu Elif'le getireceğim. Başıma talih kuşu kondu lan. Gelince anlatırım. Şu talih kuşumu eve bir bırakayım. Soluğu kahvede alacağım zaten. Yok. Öyle ufak mufak oynamak yok. Bileğimizi yorduğumuza değsin oğlum. Tabii ya. Çok pis gaza geldim. Bugün kahvenin dibini kazıyacağım. Benden korkun lan. Abla, benim de karakola gelmemi ister misin? Yok canım. Sen derslerini çalış. Ben gider gelirim hemen. Hem kursunu falan da aksatma, tamam mı? Tamam. Melek, sana karşı hala çok mahcubum. Gözlerine nasıl bakacağım bundan sonra bilmiyorum. Tülay, sakın böyle şeyler söyleme. Senin bir suçun yok ki. Hem böyle olacağını nereden bilebilirdin sen? Hadi üzülme artık. Hem ölümden başka her şeyin çaresi var değil mi? Melek. Hadi ben gideyim artık. İnşallah iyi haberlerle gelirsin abla. İnşallah canım. Allah'ım inşallah. Hep dua ediyorum, hep. Allah senden razı olsun. Dur ben seni geçireyim. Zeynep, ne yapıyorsun burada? Seher nerede? Seher üst katları hallediyor. Ben de Aliye annenin kahvaltısını hazırlıyordum. Önce kahvaltıyı hazırlasaymış keşke. O da işlere yetişemiyor ki Selim. Ben hallediyorum işte. Dur, ben de sana yardım edeyim o zaman. Peynirleri doğrayayım mı? Olur. İyi hoş, biz böyle hazırlıyoruz da. Bakalım annem yiyecek mi? Pek iştah yok bu aralar. Sen çay demledin mi? Zeynep? Zeynep? Hı. Niye durgunsun? İyi misin sen? Ağrın falan yok değil mi? Yok yok iyiyim yok bir şey. Ne oldu peki? Melek ablayı düşünüyorum. Kaç zaman oldu Elif'in hafızasını kaybettiğini söyleyemedik. Aklım takılıyor. Doğru söylüyorsun da hastanede o haldeyken nasıl söyleyecektik ki? Orası öyle. Ama şimdi çok şükür iyi. İlk fırsatta söylememiz lazım. Ben bir süredir hastanedeydim. Tedavi görüyordum. Geçmiş olsun. Daha bu sabah taburcu oldum. Gelip gelişmeleri kendime öğrenmek istedim sizden. Anlıyorum. Bakın, yaşadıklarınız çok zor. Farkındayım. Biz acınızı dindirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Peki bir ipucu, bir işaret var mı? Bulunacak değil mi yavrum?
Tüm istihbarat ekiplerimiz kızınızla ilgili delil toplamak için uğraşıyorlar. Ama takdir edersiniz ki İstanbul ucu bucağı olmayan koskoca bir şehir. Öyle pat diye bulmamız kolay olmuyor tabii ki. Biraz sabredeceksiniz. Ama bu nasıl olur? Bunca zamandır nasıl bir ipucu olmaz memur bey? Bakın kızım yakınlarda bir yerde, uzakta değil. Ben daha önce de gördüm yavrumu. Kendi gözlerimle gördüm. Hatta seslendim onun arkasından. Allah Allah. İlk defa duyuyorum ben bunu. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Bunu hiç kimseyle anlatmadınız mı? Anlatmaz olur muyum? Tabii ki de anlattım. Ama kimse bana inanmadı ki. Çünkü herkes Elif'in öldüğünü zannediyordu. Peki ne yaptınız o zaman? Peşinden gitmediniz mi? Gittim. Hatta koştum arkasından. Ama yanında böyle açık, kumral saçlı bir kadın vardı. Çekiştirerek aldı götürdü yavrumu. Yetişemedim onlara. Anladım. Kızınızın bakımını üstlenen aile olabilir. O kadın yüksek ihtimalle kızınıza bakan kadındır. Nasıl yani? Ama o zaman neden seslendiğimde o kadın apar topar aldı götürdü yavrumu? Hem Elif'ime ben seslendiğimde böyle bana boş boş bakıyordu. Sanki beni tanımamış gibiydi. Kadın mı bir şey yaptı Elif'ime acaba? Siz bilmiyor musunuz? Bilgi verilmedi mi size? Hangi konuda? Melek Hanım, kızınız hafızasını kaybetmiş maalesef. Hiçbir şey hatırlamıyor. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip